Parmaklarının arasındaki kalemi usulca masanın üstündeki mürekkep şişesinin küçük ağzından içeriye doğru uzattı. Ucu yeteri kadar battığında kalemin mürekkebi içmesine izin verdi. Susuzluğunu giderdiğinde aynı hassasiyetle geri çıkardı kalemi şişenin içinden. Önündeki kağıda yazmaya devam etti. Önce yarım kalan kelimesini tamamlayarak. Odaya girdiğimden beri yüzüme dahi bakmadan oturduğu masasının başında yazısına devam ediyordu. Tek bir cümle kurmuştu. Otur Sabri. Oturmamla bacaklarımınkini durdurabilmiştim ama ellerimin titremesine engel olamıyordum hala. İkinci cümlesini de kalemini mürekkebine batırırken ve yine yüzüme bakma ihtiyacı duymadan kurdu. Celal'in köpeklerle bir ilgisi var mı? Anlamadım diye ağzımdan kaçırdığım bu soru, cevabı düşünmek için değil, sorulan sorudan emin olmak içindi. Disiplin kurulunun verdiği kararı beklerken böyle bir soru karşısında afallamıştım. Celal mi? Köpekler mi? Koşmalardan çıkartılmak ve yanına çağrılıyor olmak bu soruyu sormak için değildi elbet, olmamalıydı. Kalemini kağıdın üstünden kaldırdı ve şimdi bakışlarını üstüme çevirdi. Soruyu başka bir cümleyle sordu. Bu kez net bir cevap bekleyerek. Ambardan kaçırılan köpeklerle Celal'in bir bağlantısı var mı? Hayır öğretmenim. Dün gece yaşananların sadece bizim aramızda kalacağını biliyordum. Peki ya sen Sabri diye sordu bu kez. Çenesini hafifçe aşağıya doğru eğip çattığı kaşlarının altındaki gözlerini bana dikerek. Cevabı kafamı iki yana sallayarak verdim. Niye merak ettiniz öğretmenim? Zaptiyeler okulda bir soruşturma başlattı. Öğrencilerimden bazılarının bu işin içinde olduklarından şüpheleniyorlar. Göz bebeklerim dahi kıpırdamadı, kapakları bile kapanmadı üstlerine, sadece baka kaldım. Tevfik öğretmen yazısına geri döndüğünde söyledi son sözünü de. Bunu yapan kahramanların gerçekten de öğrencilerim olup olmadığını öğrenmek istemiştim. Ben, biziz diye haykırmak istedim şimdi. Onun gözüne bir tutam da olsa girebilirsem belki beni okuldan atmaktan vazgeçer diye düşünerek. Ama yapamadım yine de. Kendi menfaatlerim için gerçekleri söyleyemedim. Tüm bunları düşünürken Tevfik öğretmenin süzdüğü gözlerinde çoktan ele vermiştim kendimi. Yakalanan ifademi yerin üstüne bakarak saklamaya çalıştım. Eğer tanıyorsan bu kahramanları söyle onlara. Dikkat etsinler. Çünkü birilerini çok kızdırmışlar belli ki. Bulunurlarsa onlar için iyi olmayacak diye devam etti. Bizim yaptığımızı anladığında hissettirerek. Aramızdaki bu sözsüz an uyarısında dikkate aldığımın işareti oldu. O sadece takımın koruyucusu değildi. Yıllar önce yanan bu mektebi yeniden inşa etmekle kalmamış, getirdiği yenilikçi ve ilerici uygulamalarla muhafazakar kesimler tarafından tehditler almasına aldırış etmeden kanının son damlasına kadar medeniyete açılan bir pencere olarak gördüğü bu yuvayı ve içindekileri korumaya yemin etmişti. Evini gözeten bir baba gibi haftanın 4 gecesini mektepte geçiren Tevfik öğretmen, her bir çocuğunun, öğrencisinin mezun olmadan önce onlara öğütlediği sözünü hiçbir zaman akıllarından çıkarmamalarını temenni ederdi. Vatanım bütün yeryüzü, milletim insanlık. Tüm bu düşüncelerden sıyrılınca okuldan atılma tehlikesinin farkına vardım bir kez daha. Benimle konuşma isteğinin sadece köpekler olması umudunu taşıyarak korktuğum soruyu direkt sorma cesareti gösterdim. Disiplin kurulu kararıyla bir ilgisi var mıydı beni çağırmanızın? Bakışlarındaki imayı gördüğümde cevabın evet olduğunu anladım. Titreyen ellerimi ovuştururken döküldü alnımdan akan ter damlası halının üstüne. Cesaretimi toplayıp
atıldım mı sorusunu soruyorken duyuldu kapının tıklama sesi. Monsieur Ravel açtığı kapıdan içeriye girdiğinde Tevfik öğretmenin ayağa kalkması benim de ayağa kalkmamı sağladı. Hazır mı Monsieur? Hazır müdürüm. Monsieur Ravel, Tevfik öğretmenin hemen ardından çevirdi bakışlarını bana doğru. Ne hazırdı? Neyi hazırlamıştı Monsieur Ravel? Tevfik öğretmen gidelim Sabri dediğinde gidilecek yerin neresi olduğunu henüz bilmiyordum. Sorularıma cevap ararken daha çok soruyla dolmuştu kafamın içi. Disiplin kurulunun bir karara vardığını öğrenmiştim ama bu kararın Monsieur Ravel'le nasıl bir ilgisi olduğunu bir türlü çözemiyordum. Monsieur Ravel, deri ticareti yapmak için yıllar önce gemiyle bu topraklara gelen, ömrünü Dersaadet'te geçirme kararı aldıktan sonra Tevfik öğretmen tarafından mektebe edebiyat öğretmeni olarak alınan, kısa boylu ve sürekli giydiği komik dizüstü pantolonları sayesinde lakabı kıtlama olan şeker bir Fransız ihtiyarıydı. Aklar düşmüş saçlarını sürekli eliyle ıslatıp yana doğru taramasını tüm öğrencilerin taklit etmesi sayesinde mektebin bir simgesi haline dönüşmüş, herkes tarafından çok sevilen, sayılan bir dost ve sırdaş olmuştu. Bu şeker ihtiyar ve katı disiplin kurulu arasındaki bağı çözmeyi bir türlü başaramıyordum. Arkalarından takip etmeye devam ettiğim Tevfik öğretmen ve Monsieur Ravel'le jimnastik salonunun kullanılmayan köşesindeki büyük kolonların yanından kurtulup ana salona çıktığımızda gördüğüm şey karşısında şaşkına döndüm. Halatla tavandaki çelik kancadan aşağıya sarkıtılmış bir kum çuvalı. Üstelik çuvalın üzerinde kırmızı boyayla adım yazılıydı. Anlamsızca bakan gözlerimi Tevfik öğretmene çevirdim. "Ne bu öğretmenim?" Cevap Monsieur Ravel'den geldi. "Seni zapturapt altına almak için evlat." Monsieur Ravel'in seçtiği kelimeler ve kurmaya çalıştığı eksik cümle kafamın daha da karışmasına neden olmuştu. Tevfik öğretmen yetişti imdadıma. "Sabri, disiplin kurulu seni mektepten atma kararı aldı." Gözlerimin karardığını anlayıp dönmeye başlayan başım ayaklarım üzerinde durmama engel oluyorken devam etti sözüne. "Dur, panik yapma." Nasıl panik yapmayacaktım ki? Az önce mektepten atıldığım söylenmiş, kabuslarım gerçek olmuştu işte. Tüm dünya başıma yıkılıyor gibi hissettiğimde "Son bir şans daha verdik sana," dedi Tevfik öğretmen. Son bir şans mı? Düşüncelerim, hislerim allak bullak olmuştu. Beni sarmaya devam eden korku umut tohumları arıyordu çaresizce. "Yüzümü kara çıkartma, çünkü kefil oldum sana." Yanlış mı duymuştum, yoksa Tevfik öğretmen son bir şans verildiğinden ve bana kefil olduğundan mı bahsetmişti az önce? Bu koca yürekli insan şimdi beni mi koruması altına alıyordu? İstemsizce yüzüme yerleşen tebessüme kendimde bir anlam veremiyordum. Çünkü bu mucizenin nasıl olduğunu hala anlayamamıştım. "İçinde durdurulamayan bir öfke var evlat. Bunu kontrol altına alacağız," dedi Monsieur Ravel. Tevfik öğretmen devam etti şimdi de. Niye buraya geldiğimizi artık açıklayarak. "Monsieur Ravel sana boks yapmayı öğretecek." Anlam arayan suratım çuvalın üzerine yazılmış ismime doğru döndü. Aklımdaki soru kelimelere dökülmedi. Boks mu? Hani şu yumruklarla yapılan?